herkese merhaba. Bu videoda panik atak, anksiyete, takıntı gibi durumlar yaşıyorsanız, İzzet Güllü ile tanıştıysanız ve çözüm önerilerini uygulayamıyorsanız, algınız bir türlü olması gerektiği yönde değişmiyorsa, bu neden olabilir ve neler yapabilirsiniz ek olarak bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu videoyu ilk kez izliyorsanız, diğer videolarımı da mutlaka izlemenizi öneririm. Anlattıklarımın daha iyi anlaşılması adına hemen konuya gireceğim. Biliyorum bazılarınız bu süreci çok fazla uzattığını düşünüyor. Bazılarınız neden hala geçmiyor diyor. Bazılarınız hala bir neden aramaya çalışıyor. Kişi bunu hiç atlatamayacakmış gibi geliyor. Bunun farkındayım. Kendimi düşünüyorum arkadaşlar. Çok fazla ağladığım, yalvardığım, dua ettiğim zamanlar oldu. Acaba yöntem işe yaramıyor mu? Nerede eksik yapıyorum? Neden olmuyor? Neden hala ataklar geliyor? Neden beni etkiliyor diye düşündüğüm zamanlar oldu. Halbuki ben ilk videoda bahsettiğim gibi panik atağı evde son videosunu izledikten sonra atak geldiği zaman olması gereken tepkiyi vermiştim ve atak anında gitmişti. Her zaman böyle gidecek diye düşünmüştüm. Bir daha ataklarım gelmeyecek, gelse de ben bu şekilde tepki koyacağım ve gidecek diye düşünmüştüm. Bununla bitmiyor arkadaşlar maalesef. Siz bu noktaya bir günde gelmediyseniz bir günde de her şey düzelmiyor. Şimdi benim birkaç tahminim var neden böyle düşündüğünüze dair. Zaten bunları İzzet Hoca da söylüyor. Ben kendimde de gördüğüm şeyleri size aktarmak istiyorum burada. Çünkü benim de çok fazla düşme kalkmalarım oldu. Belirli ince noktaları kavrayana kadar bu böyle tekrar edip gitti. Ben size o ince noktaları da söyleyeceğim. Şimdi öncelikle ben biliyorsunuz fiziksel belirtilerden çok fazla bahsetmek istemiyorum. Çünkü bu kişiden kişiye göre değişebiliyor. Hem de kişinin gerçekten bir hastalığı varsa doktora gitmesini engelleyebilir. İşte o belirti başkasında da var, o zaman doktora gitmeyeyim diyebilir. Bir diğer neden de kodlanma oluşturmaması için söylemiyorum arkadaşlar. Çünkü arka plana onu atıyor beyin. Siz bunu yaşıyorsunuz. Şimdi ben bu kodlanma nasıl oluşur buna bir örnek vereceğim. Bir insan düşünün. Bu kişi yüzmeyi bilmiyor ve günün birinde bir arkadaşı gelip söylüyor. Diyor ki geçen gün gölet kenarında yüzme bilmeyen birinin gölete girdiğini ve boğulma tehlikesi geçirdiğini anlatıyor. İkinci senaryo şu. Yine yüzme bilmeyen bu kişi gölet kenarına gidiyor ve gölete yüzme bilmeyen birinin girdiğini görüyor ve boğulma tehlikesi geçirdiğini görüyor. Üçüncü senaryoda da kendisi gölete giriyor yüzme bilmiyorken ve boğulma tehlikesi geçiriyor. Üçünde de bir kaygı ve korku koşullanması oluşuyor. Neden? Beyin bunu arka plana atıyor. Demek ki yüzme bilmiyorken gölete girmemem lazım sonucu çıkıyor. Ne zaman siz o gölete girmeyi düşündüğünüzde sizin görsel olarak, işitsel olarak veya eylem olarak yaşadığınız şey aklınıza gelir. Beyin bir kaygı ve korku üretir ve sizi koruma programını aktif eder arkadaşlar. Şimdi buradan nasıl bir sonuç çıkıyor? Sizin illa kodlanmaya sahip olmanız için bir şey yaşamanız gerekmiyor. Görmeniz ve duymanız da bazen yetebiliyor. O nedenle diyorum ki kimsenin fiziksel şikayetlerini okumamaya çalışın. İnternetten belirli belirtiler yazarak bunları araştırmamaya çalışın. Haber izlemeyin. Sosyal medyada gezinmeyin. Sosyal medyaya girdiğiniz zaman takip ettiğiniz bir haber kanalı varsa hemen önünüze bir şey düşüyor ve orada bir kaygı ve korku koşullanması oluşuyor. Siz bilmeseniz de fark etmeseniz de bu oluşuyor. Bu hemen de olmayabilir. Siz bunları göre göre bu yönde belirli bir görsel ya da işitsel uyaranlara maruz kaldığınızda da bu kodlanma sizde oluşabilir arkadaşlar. Bu beynin arka odalarında gerçekleşebilir. İlla biliyor olmanız gerekmez. O nedenle lütfen nerelerde gezindiğinize dikkat edin. Sosyal medyaya girmeyin gerekirse. Haber okumayın. Televizyon izlemeyin. Türk dizilerini izlemeyin. Sabah programlarını izlemeyin. İzleyecekseniz eğer komik şeyler izleyin. Komik diziler, skeçler, mesela Mr. Bean izleyebilirsiniz. Mr. Bean çok seviyorum, çok gülüyorum. Hani bunun gibi şeyler. Lütfen duyarlı zemininiz varken o duyarlı zemin üzerine böyle şeyleri inşa etmeyin arkadaşlar. Özellikle duyarlı zemininiz varken yapmayın. Bir de arkadaşlar bu kodlanmalar aslında şöyle oluyor. Farkında olmadan oluyor dedik ya. Aslında o anda farkına varsanız, olabilir deseniz, olay her neyse ya da duyduğunuz, gördüğünüz şey her neyse, yani ben insanım, benim başıma gelebilir, herkesin başına gelebilir, olabilir diyemediğiniz için bir kodlanma oluşuyor arkadaşlar. Beyin bunu yazılımla bir tehlike olarak alıyor ve size ileride bunu yaşatabiliyor. Sizin aslında bir şey okurken, izlerken her zaman olabilir demeniz gerekiyor ama siz bunu diyemiyorsunuz çünkü zemininiz duyarlı. O nedenle diyorum ki uzak durun, takip etmeyin. Bu son derece mühim. Bunu yapmıyor olabilirsiniz. Buna hala İzzet Güllü'nün söylediklerini uyguluyorken de devam ediyor olabilirsiniz. Yani bir yandan İzzet Güllü'yü izliyorsunuz, bir yandan haber de izliyorsunuz, dizi de izliyorsunuz, sosyal medyada takılıyorsunuz. Yani bir yandan aslında bunları yıkıyorsunuz farkında olmadan. Sadece İzzet Güllü'ye maruz kalabilirsiniz. Hiçbir sakınca yok. Bir de komik şeyler izleyeceksiniz arkadaşlar. Bir diğer konu çözüm insanı olmamak. Çözüm insanı olmadığınızda ben bu konuda ne yapabilirim diye bakmadığınızda hakikaten süreç uzuyor arkadaşlar.
arkadaşlar. Yani sorunlara odaklanmak. Şu var, bu var, bugün şu oldu, bugün bu oldu, bugün iyiyim, 3 saattir kötüyüm, geçti mi, ay geçti gibi, geçmedi gibi. Sürekli kendinizi takip etmek. Çözümü uygulayamamak. Yani çözümden uzaklaşmak. Yapmanız gerekenleri o anı düşünmeden yapmanız gerekiyor. Biliyorum bunu yapması başta zor ama algım değişmiyor bir türlü. Yoruldum diyen kişilerin çözüm odaklı bakamadığını ben düşünüyorum. Bir de sabretmekte zorlanan insanlar olabilir. Yani bir an önce sonuca gideyim, hani bir an önce olsun bitsin diye bakıyor olabilirsiniz. Bunlar da insani. Bunları ben yargıladığım için söylemiyorum. Çok çok normal süreçte. Fakat lütfen çözüm odaklı bakmaya çalışın. Bir diğer mesele normalleştirememek. Her şeye olabilir demeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani gereksiz olan, takmaya değer olmayan her şey için olabilir demeniz gerekiyor. Bakın buna bir örnek vereceğim. Mesela siz şu an çok sıkıntılı bir süreçtesiniz. Ataklarınız geliyor, takıntılarınız geliyor vesaire. Hemen bu dediğimi uygulamaya başlayın. Her şey olabilir diyeceğim deyin. Uyandınız, bir yeriniz ağrımaya başladı. Ay şuram ağrıyor dedikten sonra hemen ardından olabilir diyeceksiniz arkadaşlar. Biri bir şey mi söyledi? Olabilir. Birisi kötü mü baktı? Olabilir. Birisi trafikte laf mı attı? Olabilir. O gün içinde aklınıza gelen ya da başınıza gelen her şey için olabilir demeye çalışın arkadaşlar. İnanmasanız da, yani inanmanız önemli değil. Bunu diyeceksiniz. Olabildiğince çok diyeceksiniz. Olabilir, 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 her şey olabilir diyeceksiniz. Tabii ki de çok büyük majör sorunlar vardır. Yani bu noktada olabilir deseniz de beyin inanmaz. Bu ayrı bir konu. Yani gerçekten çok sıkıntılı bir durum vardır ortada. Çok zor bir durum vardır. Bu noktada olabilir diyemezsiniz. Bunu anlıyorum. Fakat siz eften püften, düşünceden, fiziksel belirtiden kaynaklanan her şey için olabilir demeye başladığınızda bunun hayatınızda yer etmeye başladığını göreceksiniz ve kendinizi artık yakalamaya başlayacaksınız. Yani bir düşünce, bir kaygı, bir korku geldiği zaman olabilir, korkabilirim, kaygılanabilirim, olabilir, o öyle yapmış olabilir, o öyle söylemiş olabilir diyerek aslında bunlara saygı duymayı öğreneceksiniz ve bunlar sizin için normalleşmeye başlayacak. Lütfen olabilir telkinini hafife almayın. Bu kelimeyi beyninize kazıyın ya. Bunu beyninize yazmanız gerekiyor. Yazın, duvarlara falan yazın. Elinize yazın, etrafa yazın. Olabilir ya, olabilir. Her şey olabilir. Bir de arkadaşlar bu süreçler, yani yıllardır yaşayan var. 20-30 yıldır yaşayan var mesela. Sizi öldürmüyor yani, biliyorsunuz, hani öldürmüyor. Aslında süründürüyor yani. Ama hiçbir şey yok. Gerçekten yalancı bir balon. Bu bir yalancı kabadayı. Ya bunun havasını bir söndürmek gerekiyor. Ne olursa olsun ya. Takıntı olsun, atak olsun, anksiyete olsun. Ya böyle saçma sapan isimler de takıyorlar. Bunları kullanmak istemiyorum ama belki kanalı ilk kez keşfeden biri olabilir diye söylüyorum. Yoksa onların hepsi bir duygu yani. Ama nasıl o raddeye geliyorsunuz? Olabilir demediğinizde, normalleştirmediğinizde belli bir seviyeden sonra artık taşıyor. Yani artık algını değiştir diyor. Artık diyor benim yazılımım bu yönde. Benim yazılımımı değiştir diyor. Yani eğer değiştirmezsen bu böyle sürüp gidecek. Kedi gibi beslenecek. Beslendikçe gelecek. Sorununuzun ne olduğu hiç fark etmez. Hepsi bir duygu ya da düşünce. Çözüm aynı. Gerçekten tek çözüm normalleştirmek ve duyarsız bir zemin oluşturmak bu konuyla ilgili. Bakın ben bu videoları çekmeden önce o ilk videom var ya, onu çekmek için çok fazla video denemesi yaptım. Ve ben bir geriliyordum. Yani anlatamıyorum. Tansiyonum da hatta birkaç kere yükseldi. Ne kadar iyi olsun, iyi anlatayım, mükemmel konuşayım diye düşündükçe, ben bu konuyu gözümde büyüttükçe o kadar dilim düğümlendi, o kadar gerildim, o kadar bunaldım arkadaşlar. Ne zaman ki ben düzgün konuşayım diye önemsiyorsam dilim dolanıyor mesela. Ama hiç önemsemedim. Umurumda bile olmadı. Ya olabilir dedim. Tabii ki de dedim zor olacak. İlk kez yaptığım bir şey. Elbette ki ilk başta zorlanacağım. Ama ben bu insanlara bunu anlatacağım dedim ya. Anlatacağım. Geçti gitti, biliyor musunuz? Her şey bunun gibi. Gerçekten. Neye dikkatinizi verirseniz, neyi çok fazla önemserseniz, neyi gözünüzde büyütürseniz oraya bir duyarlılık geliştirirsiniz. Duyarlı zemin oluşur ve en ufak bir şeyde hemen böyle bir ay olursunuz. Yaşadığınız durum bu. Ve bunu beslemek oluyor aslında. Yani siz bir düşünce geldiği zaman bu düşünceye ehemmiyet vermediğiniz zaman söner gider, ama bunu düşündükçe, üzerine kafa yordukça, analiz yapmaya çalıştıkça bu düşünce büyür. Çünkü yeni kapılar, yeni pencereler açar size. Acaba öyle mi? Acaba şöyle mi? Mesela susmayan zihinler de bence bundan kaynaklı arkadaşlar. Gerçekçi bakamamaktan ve normalleştirememekten kaynaklı. Eğer bir şeyleri çok fazla kafanıza takıp kafanızda evirip çeviriyorsanız bunu gerçekçi bir şekilde lütfen sorgulayın. Beyin size orada diyor ki aslında bana mantıklı cevapları ver. Beyin bir cevap alamıyor sizden, anladınız mı? Yani ya normalleştiremiyorsunuz ya gerçekçi bakamıyorsunuz. Lütfen gerçekçi bir şekilde sorgulamayı öğrenin. Zincirleme sorular tekniğini uygulayın. Bunu ilk başta uygulamakta zorlanabilirsiniz
yapabilirsiniz. Ben de zorlandım. İzzet Hoca'yı dinleye nasıl yaptığını göre dedim ben de yapabilirim. Gerçekten de yapıyorum arkadaşlar. Yani kafama bir şey çok fazla takıldığı zaman bunu enine boyuna düşünüp tahlil ediyorum. Hakikaten çok mantıksız ve çok saçma olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Lütfen siz de böyle yapın. Bir arkadaşımız yazmıştı. Birisi küfür ederse o şehirden yemek bile söyleyemiyorum diye. Mesela bunu gerçekçi düşünerek sorguladığı zaman çok mantıksız olduğunu anlayacak. Mantıksız olması onu bırakmaya yetmeyebilir. Her seferinde olabilir diyeceksiniz arkadaşlar ya. Her seferinde. Bu sadece bir düşünce diyeceksiniz. Bunun hiçbir gücü yok benim üzerimde. Benim davranışımın kontrolü benim üzerimde. Benim iplerim benim sadece düşüncelerime bağlı değil. Ne düşünüyorsam o olacak diye bir şey yok. Bir de şöyle bir şey var. İnsanların söz ve davranışlarını çok fazla önemsiyoruz. Bunu da lütfen bırakın. Benim bu konuyla ilgili videom da var. O videoyu da izlemediyseniz izleyin ve tekrar izleyin. O videonun açıklama kısmına da lütfen göz atın. Arkadaşlar emek vereceksiniz. Sizin yerinize bunu kimse yapmayacak. Ben gerçekten hayata yeniden tutundum. Pes etsem mi, ne yapsam diye düşündüğüm dönemler oldu. Ama bakın şöyle düşünün. Pes ettiğinizde ne olacak? Sizin elinizde bir anahtar var. Bir kapıyı açmanız gerekiyor ya. Çok önemli. Hani bu kapıyı açmanız gerekiyor. Çözüm o kapının içinde. Sizin algınızı değiştirecek, tabiri caizse yeniden doğmanıza sebep olacak anahtar elinizde, kapı önünüzde. Sizin o kapıyı o anahtarla açmanız gerekiyor. Bu noktada anahtarı bırakıp gitmek hakikaten olacak iş değil. Lütfen devam edin arkadaşlar. Lütfen algım değişmiyor diye düşünmeyin. Değişmeyen algınızla savaşmayın. Bakın hiçbir şeyle savaşmayacaksınız ya. Her şeyi normalleştireceksiniz. Algım değişmiyor dediğiniz an ya olabilir değişmeyebilir demek ki hani ne kadar köklü ki, ne kadar büyük kodlanmışım ki sıra çözülecek ya ve her şey birden çözülmüyor. Emin olun buna. Yani yoksa her şey bir günde biterdi zaten. Arka planda ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bilinçaltınızı bilmiyorsunuz. Bilinçaltı telkinle dönüşecek. Doğru tepkileri vere dönüşecek. Bu birden bir gecede olmayacak. Keşke öyle bir şey olsa. Ya da keşke birisi sizin yerinize bunu yapsa ben bu konuda gönüllü olmaya razıyım. Keşke birinin yerine birinin algısını değiştirebilsem ama böyle bir şey mümkün değil. Bunu sizin yapmanız gerekiyor. Emek vermeniz gerekiyor. Bir de neden vazgeçmemelisiniz biliyor musunuz? Yine mantıklı düşünelim. Siz bu hatalı kodlanmalardan önce diyelim ki 5 sene önce böyle şeyler yoktu. 5 sene önce duruyorum yerimde. Birileri geliyor haberlerle, medyayla beni kodlamaya başlıyor. Öyle değil mi? Değiştiriyor. Hatalı yönde. Sürekli bir tehlike varmış algısı yaratarak. Bunu bir şekilde yapıyor. Birkaç sene yaptı. Olay burada benim beynim, benim kodlanma. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar mantık olarak? Bu hatalı kodlanmayı doğru şekilde yerine koymamız gerekiyor. Aslında bu kadar basit. Tamam uygulaması zor olabilir bazıları için. Bazıları için çok zor olabilir. Çok uzun sürebilir. Ama mantıksal olarak baktığınız zaman sizin bu hatalı kodlanmayı değiştirip yerine doğrusunu koymanız gerekiyor. Ve bunu aynı başkalarının size yaptığı gibi siz kendinize sürekli yapacaksınız. O yüzden telkin bu kadar önemli. Her şey olabilir diyeceksiniz ya. Bu kadar basit olabilir. Gerekirse acillere gidin. Kötü olun. Ayılın, bayılın ama o anda bile olabilir deyin ya. Hiç önemli değil. Yani sizin olabilir demeniz için mükemmel, iyi olmanız gerekmiyor. Bir de hislerle yola çıkmayın arkadaşlar. Hislerinizi takip etmeyin. Yani iyi miyim? Nasıl hissediyorum? Bugün daha iyiyim sanki falan. Bunları boş verin. Bunları tamamen unutun. Baktığınız zaman bir kanser hastası kendini iyi hissedebiliyor ama kanser çıkabiliyor arkadaşlar. Yani nasıl hissettiğiniz sizin aslında nasıl olduğunuzu göstermez. Çok zor durumda olan insanlar var. Makineye bağlı yaşayan insanlar var. Gerçekten çok hasta olan insanlar var. Evladını kaybedenler var. Çok büyük kayıp yaşayanlar var. Bunları da düşünün arkadaşlar. Bazen diyorum ki ben hani bir rahat batıyor herhalde falan diyorum. Çok samimi söylüyorum. Bir düşünce ki size şunu çok samimi bir şekilde söyleyeceğim. Bende de takıntı vardı. Takıntı, o düşünceler bende ilk değişen şey oldu. Yani ilk kurtulduğum şey oldu. Takıntı çok basit. Çünkü düşünce zaten. Burada sizi zorlayan şey fiziksel belirtiler olabilir. Acaba hasta mıyım? Acaba bu sefer gerçekten bir şey mi var diye düşünmeler bunlar sizi çok yoruyor olabilir. Fiziksel rahatsızlığınız varsa ne olur ne olmaz diyerek bir doktora gidin. Doktor size hiçbir şeyiniz yok dedi. Yöntemi uygulayacaksınız. Normalleştireceksiniz. Ağrıyorsa çekeceksiniz. Arkasında hiçbir şey olmadığını bileceksiniz. Hazırlık yapacaksınız ya. Kuşanacaksınız. Yani bekleyeceksiniz. Ataklarınız geliyorsa ataklarınızı bekleyeceksiniz. Gel diyeceksiniz ya gel ne yapabilirsin? Zaten hiçbir şey yapamadın ki. Bu zamana kadar öldürmedin, süründürdün yani ne yapacaksın? Ben artık duygularımı doğru tanıyorum. Ben artık duygularımla, düşüncelerime savaşmıyorum. Kaçmıyorum, korkmuyorum. Gel. Hatalı bir tehdit algıladın. Şu anda ortada gerçekten bir tehlike yok. Yine de gelmek istiyorsan gel buyur deyin. Olabilir ilgilenmiyorum. Gelse de deyin ya. Gelse de.
hastanelik bile olsanız lütfen bunu söyleyin, olabilir. Ya ölürsem ölebilirim. Bu ihtimal her zaman yok mu arkadaşlar? Bir de bunu kabullenemiyoruz aslında. Hani öleceğimizi kabullenemiyoruz. Bu noktada hakikaten yapacağınız şey kendinize mümkün olduğunca iyi bakmak, belirli şeylere dikkat etmek, tedbirlerle, önlemlerle yaşamak, inancınız varsa dua etmek. Ben duanın kaderi değiştirdiğine inanıyorum gerçekten. Dua edin. Allah'ım sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler ver. Her şeyin en hayırlısını sen bilirsin. Her şeyin bana en hayırlısını ver. Bana doğru yolu göster. Bana İzzet Gül'ün anlattıklarını layığıyla uygulayabilmeyi nasip et ve bütün ihtiyacı olanlara nasip et. Dua da gerçekten çok içi rahatlatan ve huzur veren bir şey arkadaşlar. Dua edin, tevekkül edin. Elinizden geleni yapın. Elinizden geleni ardınıza koymayın ya. Hiçbir şey ortada yokken sektör gelip bizleri kodluyor, algılarımızı değiştiriyor. Habire biz tetikte yaşıyoruz. Sonra fiziksel belirtiler yaşıyoruz. Takıntılı düşünceler yaşıyoruz. Hepsi balon ya. Hepsi balon. Hiçbir şey yok. Lütfen yoruldum diyerek, yapamıyorum diyerek, olmuyor diyerek bunların ekmeğine yağ sürmeyin. İnadına yapın. İnadına. Kimseyle kendinizi kıyaslamayın. Herkesin yaşadığı şeyler farklı ama çözüm aynı. Çözüm olabilir. Duyarlı zemini dönüştüreceksiniz. Bakın bu haberlerin, sosyal medyanın yaptığı şey kime sökmez biliyor musunuz? Hiçbir şekilde umrunda olmayan, gamsız, sallamayan insanlara sökmez. Ama bunun da bir garantisi yok. O kişi bile yeteri kadar telkin alırsa belki 100 tane alacağını 1 milyon kere alması gerekiyor. Siz 100 kere telkin almışsınızdır. Size hatalı kodlanmanız için yeterlidir. Ama o kişi belki 1 milyon kere alacak. Öyle kodlanacak. Anlatabiliyor muyum? Yani beyin gerçekten mükemmel bir organ. Gördükleriyle, işittikleriyle, yaşadıklarıyla şekil alan bir organ ve sürekli öğreniyorsunuz. Ya bunu da bir öğrenme olarak düşünün. İzzet Gül'ün anlattıklarını öğreniyorum diye düşünün. Ya siz okuldasınız, daha 1. sınıftasınız mesela. İlkokuldan mezun olmanız için 5. sınıfa kadar okumanız gerekiyor. Her şeyin bir süresi var. Lütfen acele etmeyin. Biliyorum sabrınız zorlanacak. Biliyorum yoruluyorsunuz. Ama buna değecek arkadaşlar. Gerçekten tek çözüm bu. Bütün her şeyi unutun ya. Her yeri takibi bırakın. En azından elimden geleni yaptım ben. Ben denedim deyin. Ve zaman tutmayın arkadaşlar. Kimisinde 3 ay olur, kimisinde 6 ay olur, kimisinde birkaç yıl sürer. Başa dönüyorum sanıyorsunuz ama aslında bir şeyleri kavruyorsunuz. Beyin yine onu arka plana atıyor. İzledikçe, yaşadıkça, zaman zaman küçük aralıklarla da olsa etkisini gördükçe bundan göreceğiniz fayda artacak. Geriye gitmezsiniz. Geriye nasıl gidersiniz biliyor musunuz? Bu saydıklarımı yapmayarak, sosyal medyayı takip ederek vesaire. Geriye o şekilde gidersiniz. Bir algı eğitimindesiniz ve algınızı doğru yönde kodluyorsunuz. Bu şekilde düşüneceksiniz arkadaşlar. Yani bu bir hatalı kodlanma işi ise ben de doğru kodlayıp düzeltirim. Beyin benim beynim. Bilgide seçici olurum. Neleri dinlediğime dikkat ederim. Kimleri izlediğime dikkat ederim. Beynimi çöplük gibi kullanmam. Ne yapıyorsam daha fazla buna izin vermem. Normalleştirmeye başlarım. Saygı duymaya başlarım. Telkin alırım. Her gün telkin alırım. Telkin şablonumu oluştururum ve günde 4-5 kere okurum sistematik bir şekilde. Her gün İzzet Gül'ün videolarını izlerim. Bu arada canlı tanık videolarını da izleyin arkadaşlar. Sizin birebir aynı durumunuzda olan kişiler denk gelebiliyor ve güzel bir motivasyon olabiliyor. Eğer bu yöntemi sabırla uygulamaya devam ederseniz o ince noktaları kavrayacaksınız ve her seferinde artık şunu demeye başlayacaksınız. Demek ki ondan, demek ki şundan. İzzet Hoca'nın çok fazla videosunu izledim. Bazı videoları defalarca izledim ve şu anda bile defalarca izlediğim videoyu izlerken bir aydınlanma yaşıyorum. Yani yeni bir şey fark ediyorum arkadaşlar. Bir de izledikleriniz unutuluyor. O yüzden kendinize bir liste yapın. Çok beğendiğiniz, sizi çok etkileyen videoları en iyiler listesine atın ve düzenli aralıklarla izleyin. Acele etmeyin. Bizim acelemiz yok ve zamanla düzelecek her şey. Zamanla sönecek. Mesela bende şey de çok olmaya başlamıştı. Yeni bir şey fark ediyorum, öğreniyorum İzzet Hoca'dan. Ya şu atak bir gelse de şunu bir uygulasam diyordum. İnanın öyle anlarda gelmiyordu biliyor musunuz? Yani çağırıyordum hakikaten bir gelsin de ya ben şu yöntemi uygulayacağım bir göreceğim kendimde ya. Ne oluyor? Çok güzel bir yöntem diyordum içimden. Gelmiyordu. Ne zaman ki böyle en savunmasız olduğum an mı diyeyim artık. O zamanlarda beni yoklamaya çalışıyordu. Ha tepkim yine aynı. Hiç fark etmez. Çok zor günlerde yaşayabilirim ileride. Yani o zaman da olabilir. O nedenle öncesinde sıkıntınız yokken lütfen hazırlık yapın. Çağırın, bekleyin. Ne gerekiyorsa yapın arkadaşlar. Zihninizi meşgul edin, bedeninizi meşgul edin. Lütfen boş boş oturmayın. Lütfen telefonda çok fazla vakit geçirmeyin. Meşgul olun ya bir şeylerle meşgul olun. Eve kapandıysanız, evden çıkamıyorsanız da evde meşgul olun. Bir yerleri düzeltin, bir şeyler yapın. Öğrenmek istediğiniz bir yabancı dil varsa yabancı dil çalışabilirsiniz. Bu gerçekten beyni çok güzel yoruyor. Kendi kendinize konuşmak, dinlediğiniz bir şeyi taklit etmek, kendi kendinize söylemek. Bunlar zaten beyni çok çalıştıran, yoran şeyler. Ev düzeni olabilir, spor olabilir, yürüyüş, hareket. Boş durmayacaksınız ya. Bu
Bu dünyaya bir kere geliyorsunuz. Lütfen boş geçirmeyin bu günlerinizi. Özellikle sıkıntılı anlarınızda. Daha çok kendinizi yorun. Daha çok beyninizi ve bedeninizi yorun. Zor da olsa bunu yapın. Bir de bir şey gördünüz, bir şey duydunuz. Olabilir diyeceksiniz. Her şey olabilir diyeceksiniz. Ne çıkıyorsa karşınıza ya olabilir. Şu andan itibaren başlayın. Ve her şey olabilir deyin arkadaşlar. Bakın bunu demeye alışacaksınız. Garantisini veriyorum size. Doğayla haşır neşir olun. Gidin gökyüzünü izleyin, hayvanları izleyin, kuş cıvıltılarını dinleyin. Dans edin, müzik açın, oynayın. Bir sürü aslında şey var ve her şey bir bütün. Bunu yapmaya başladığınızda zaten sizin rutininiz olacak ve buna alışacaksınız. Ya bunları zor görmeyin. Bir de arkadaşlar atak anlarında hemen gülümseyeceksiniz. Ne olursa olsun ya o belirti ne olursa olsun hemen gülümsemeye başlayacaksınız. İçinizden telkinlerinizi yapacaksınız. Ataklara şarkılar uydurabilirsiniz. Pop şarkı olur, türkü olur. Komik şarkılar uydurun ya ataklara. Hani o an gelsin. Hoş geldin. Zaten bekliyordum. Gel ben de seni bekliyordum zaten. Hani beklemediğim bir şey başıma gelmedi. Hemen şarkı söylemeye başlayın. Yetmiyor mu? Açın müziği. Odanın ortasına geçin. Halay çekin. Çifte telli oynayın. Göbek atın. Bir şeyler yapın. Bir yandan da gel zaten bekliyordum. Ne yapabilirsin ki? Ben artık seni doğru tanıyorum. Olabilir. Hiç umurumda bile değil. Şu anda bir tehlike yok. Hatalı bir tehlike algısı var. Bunu hemen bir nedene bağlayın arkadaşlar. Benim hatalı kodlanmalarım var. İlla başka bir neden bulmanıza gerek yok. Kodlanma zaten nedeni. İlla sizin arka planında, beynin arka odalarındaki nedeni bilmenize gerek yok. O nedeni birebir bilip de bu nedeni birebir söylemenize gerek yok. Kodlanmalarım var deyip geçin. Bunu yapın. Bunu kaç kere gelirse gelsin yapın. Lütfen kaçmayın, korkmayın ve savaşmayın arkadaşlar. Hiçbir şeyinize savaşmayın. Ben yapabileceğinize yürekten inanıyorum. Lütfen vazgeçmeyin. İnanın bu süreçten bambaşka biri olarak çıkacaksınız. Yani kimin ne dediği umurunuzda olmayacak, kimin ne yaptığı umurunuzda olmayacak. Empati kurmayı, daha anlayışlı olmayı, en başta kendinize saygı duymayı öğreneceksiniz. Güler yüzlü bir insan olmayı öğreneceksiniz. Mutlaka bir hayır var arkadaşlar. Yani bu olay sizi güçlendirecek, emin olun. Buna da bir sınav deyip geçin. Hayatta zorluklar olacak. Bu zorluk olmasa başka bir zorluk olacak. Ama bu size katacak bir şey olacak. Yani sizin algınızı olumlu yönde değiştirecek bir şey olacak. Ve siz de bunu çevrenize aşılayacaksınız. Sizin çevreniz de bundan faydalanmış olacak. 5-10 sene sonra bu durumların çok fazla yaygınlaşacağını düşünüyorum. Siz en azından bu çözümü şu anda bilip uyguluyor olacaksınız. Bir yandan şu senaryoyu düşünüyorum arkadaşlar. İzzet Güllü olmasaydı biz ne yapardık diye düşünüyorum ya. Yani yapışır kalırdı üzerimize biliyor musunuz? Yani çok daha kötü olurduk herhalde. O yüzden lütfen duyurabildiğiniz kadar kişiye duyurun. Şikayetiniz, yaşadığınız durum her ne olursa olsun çare normalleştirmekte ve duyarlı zemini dönüştürmekte. Açıklama kısmına video ve makaleler bırakacağım arkadaşlar yine. Acele etmeyin lütfen. Bir okuldasınız, bir eğitimdesiniz. Süre tutmayın. Yapacaksınız. Ben inanıyorum gerçekten. Yani bunlara inat yapacaksınız ya. Kaç kişi yaptı? Siz nasıl yapmayacaksınız ki? Siz önceden bu halde değildiniz. Bu algıyla böyle olduysa siz de algıyla değiştireceksiniz. Yani bu kadar basit. Ve çok fazla derine inmeyin. Çok fazla böyle dipsiz kuyularda gezmeyin. Çok fazla araştırmayın. Çözüm normalleştirmek. Bu kadar basit arkadaşlar. Zamanla olacak, telkinli olacak. Kurtulmaya çalışacağınız bir hastalığınız yok ortada. Merak etmeyin. Gelirse de gelsin deyin. Gel deyin. Bekleyin. Her zaman hazırlıklı olun. Davet edin. Ekstra davet edin. Lütfen emek verin arkadaşlar. Elinizdeki o anahtarla o kapıyı açın. Bu süreçten sonra çözüm odaklı bir insan olmayı da öğreneceksiniz zaten. Hemen nasıl çözebilirim diye bakacaksınız olaya. Kalbim, gönlüm, dualarım hepinizle. Herkese kolaylıklar diliyorum. Desteklemek için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İhtiyacı olan kişilerle de videolarımı paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler.